Ne arıyor olabilirler bunlar? Biçilmiş tarlaya getirdim. Biçilen ekinlerin başakları düşüyor yere. Düşen başakları toplayıp ortalık karıştı. Düşen başakları toplayıp yiyorlar. Bakın Kızıl Şahin dedim, Kızıl Şahin geldi, gördünüz mü? Bakın. Canlı kanlı işte. Kazları tarlaya getirdim. Biçilmiş buğday tarlasına. Burada biçin olurken buğday başakları düşer, bilirsiniz. Buğday, arpa, yulaf her neyse. Onlar dökülür. Bakın hızlı hızlı gidip kim kaparsa o yiyor başakları. Birkaç tane dostumuzun bize soruları var. Bunlar da güzel sorular. Bunu da değerlendirmek istedim. Şöyle güzel, faydalı bir video yapacağım şimdi. Köpekler de her zaman gibi yanımda zaten. Şöyle bir aşağıya otluğa inelim. Orada güzel bir video yapalım. Tabi bu arada büyüdüler artık. Pek fazla öyle sık iç içe otlatmıyorum ve gütmüyorum yani. Sadece başlarındayım. Tilki ya da kurt saldırısından korumak için. Artık sürü olarak hareket edip beraberce otluyorlar. Gayet iyi bir gelişim sürecindeler. Kiloları, boyları olması gerektiği gibi. Çünkü kaz tavuk gibi değil, böyle 8-9 aya kendini toparlamıyor. 6. ayda bu şekilde kendine geliyor. Ve 8. ayda 9. ayında da kesimler başlanıyor. Sorulan sorulardan birincisi hoşuma giden bir soruydu. Kazda verim almak için, kar etmek için en az kaç tane bakmalıyız? Şöyle düşünün. Yani bir işte kar etmek istiyorsanız, iyi bir şekilde kar etmek istiyorsanız aslında yem masrafınız olmayacak. Bu şekilde alanlarınız olacak. Ya da kiralayabileceğiniz yerler varsa 100 tane kaza 20 dönüm yeterli otlaması için. İlk başlarda 10 torba yem yedirirsiniz belirli bir çağa gelene kadar. Çünkü 2 aylıktan önce dışarı çıkarmanızı tavsiye etmiyorum. En azından kanat, kuyruk böyle bir kendini toparlasın, bir çıkmaya başlasın. Ondan sonra montla dolaştırıyorum. Bizim buralar bu yıl yağışlı ve havalar gayet serin. Bu çok güzel. Bizim için pozitif bir şey. Çünkü devamlı alttan yeşil ot çıkıyor. Ne demeye getireceğim? Mevsimler de sizin nasıl kar edeceğinizi belirler. Kötü bir yıl, kurak bir yıl her şeyinizi etkileyebilir. Bunları neden söylüyorum? Samimi ve doğru olmak için. Çünkü sezon sonuna kadar bu şekilde haftada bir yağmur yağsa da, haftada 2 yağmur yağsa da yerden tekrar yeşil ot çıkıyor ve kaz çok seviyor yeni çıkan taze otları. Ne yapıyorsunuz? Sezon sonunda yedirmiyorsunuz. Sadece sezon başında yedirdiğinizde kalıyorsunuz. Bakın dikkat edin. Şu anda hiç tarladan çıkıp otluğa gitmediler. Şu anda tarladaki mesela başaklarla idare ediyoruz. Yarın öbürsü gün burası bittiğinde karşı tarafa geçtiğimizde yeni çıkan otlarla beslenip ta burada kar yağana kadar böyle gidecek. Kaz yaban hayvandır. Burada kar yağsa da bir problem yok. İnce bir karın altından beslenebilirler. Çok seviyorlar çünkü yeşille beslenmeyi, doğadan beslenmeyi. Birincisi kar etmek için ilk etken mevsim diyelim. Bu gerçekten bakın kimse söylemez size çünkü çok kurak giderse çok sıkıntı yaşarsınız. Yani bunlar günde 30 kilo 40 kilo yem tüketirler ve bu da çok zora sokar insanı. Her gün bir torba yem demek bu neredeyse. Gelelim birinci sorunun esas cevabına. Kendinizi otlatırsanız, bu şekilde dışarıda gezdirirseniz, yedirir içirirseniz büyük kar edersiniz. 500 lira kaz yavrusuna verdiğinizi düşünün. Kaz başı olmaz da, hani bakın olmaz, çok abartılı söylüyorum bunu. 500 lirada ilk bir aylık yem tüketimine, kaz civcivi yemi tüketimine harcarsanız 1'e 5 kazanıyorsunuz. Birini yeme düşersiniz. 1'e 4'e düşüyor. Birini de kazın maliyetine düşersiniz. Ne oluyor? 1'e 3 kazanmış oluyorsunuz. Yani kazda şöyle bir şey var. İlk başta da dediğim gibi mevsimler, yağışlar her şeyi değiştiriyor. Hesabınızı
ben değil de yıl belirliyor. Benim hesabım da aynı şekilde. Buradan bu şekilde kazanırım diyemem. Büyük bir para da kazanırım diyemem. Küçük bir para da kazanırım diyemem. Mesela bu yıl biz 500 liradan tanesini aldık. Ne oldu? Fiyatlar düştü. En tabana düştü fiyatlar. Kazın tanesi 1000 lira yaptı. Ben hiçbir şey kazanmamış oluyorum. Normal giden bir piyasada, hele ki bu piyasalarda daha fazla da kazanacağız da bunu yıl sonunda konuşmak istiyorum. Yıl sonunda anlatmak istiyorum. 1'e 3 net olarak geliriniz var. Yıl sonunda mesela bunlar artarsa, biri çıkar derse, örnek veriyorum, kaz kurtarmadı, öyle oldu, böyle oldu. Fiyatlar arttı, kaz artmadı. Kazın kilosu 800 lira olduysa bu kazın tanesi 3000 lira olacak. Bu sefer 1'e 4 kazanmış olacaksınız. Yani her şey biliyorsunuz değiştiriyor. Ama normal şartlarda 1'e 3 kazanıyorsunuz kendiniz emek ederseniz. Diğer bir soru da şuydu. Kazın erkeği mi çok kazandırır, dişisi mi? Bakın, bu ne yapacağınıza bakar. Şimdi birincisi, ben size açık ve netini söyleyeyim. Ben geçen yıl 13 tane kaz baktım. Bu kazların 10'unu kestik. 3'ü kaldı. 3'ünü kesemedik. Fırsat bulamadık. Kazların dişileri yumurtlamaya başladı ilkbahara. Kaz işi yapan bir dostumuz vardı. Yumurtalarını ona gönderdim. Bana 40 tane mi 50 tane mi kaz yavrusu verdi. Kazda çıkım oranı düşüktür. %60'tır. Tavuk gibi değil. Tavukta %80-90 normal sayılır. Kazda da %60 çıkım normal sayılır. Ben şimdi size Kafkas Üniversitesi'nde de bir video yapacağım. Çok güzel bir video yapacağım. Orada doçent bir arkadaşım var. Onunla da sohbet muhabbet edeceğiz. O da bize yardımcı olacak. Hatta ben onlardan kitap alacağım. Bir de biraz böyle kurs babında yanlarında takılacağım. Kilo olarak sattığınızda erkek, biliyorsunuz bütün canlılarda, büyük başta, küçük başta, kanatlıda erkek her zaman daha ağırdır. Daha geniş cüsseye sahiptir, daha kemiklidir. Yani fazla uzatmayayım, kilo olarak erkek daha ağır basar. Ama üreticilik yapacaksanız, bu şekilde benim gibi bir riske girecekseniz, yetiştirecekseniz, fazla erkekleri satacaksanız, dişileri kendinize saklayacaksanız, dişi önemlidir. Neden? Üretimi benim kendim yapacağım için bana dişi lazım. Dişi fabrikadır. Bir tane kazdan bırakın 70'i, 80'i, 60'ı, 50 tane yumurta alırsınız. Bunun 30'u çıkar, 30 tane kaz kazandırmış olur. Bu görecelidir. Alıp satacaksanız erkek daha iyidir. Ama alıp üreticilik yapacaksanız, üretime girecekseniz, kuluçka makinesi kuracaksanız dişi daha iyidir. Erkekle dişiyi saklarsanız daha çok kar edersiniz. İşin açığı ve neti. Ben bu şekilde karma bakarım. Dişilerini saklarım abi. Dişi ve erkekleri. Ve kesinlikle ve kesinlikle 2 dişiye bir erkek saklarım. Gerçekten kar edip daha da büyüyebilmek için. Bakın, çok zor değil. Her şeyi gözünüzün önünde yapıyorum zaten. Ben size her şeyin dürüstünü söylüyorum, doğrusunu söylüyorum ki benim tarzım budur. Yani ben kimseye yaranayım diye, kimseye iyilik olsun diye atıp tutamam. Öyle de bir karaktere sahip değilim zaten. Bana soracak olursanız ilk yıl bu şekilde bakın. 2. yıl üretime kesinlikle geçin. Bakın, bana da sonradan dank etti bu. Tavuk size bağlı bir hayvandır. Tavuk, civciv, horoz, bunlar devamlı yem tüketir. Devamlı bunlara bakmak, bunlarla ilgilenmek zorunda kalırsınız. Ama kaz öyle değil. Kaz belirli bir müddet size muhtaçtır. O müddeti çıktığınız andan itibaren kazlar kendilerini idare ederler. Bu şekilde otlarlar ve yem maliyetiniz olmaz. Bu iş tavukta, yumurta tavuğunda, et tavuğunda öyle değil. Kendiniz biliyorsunuz zaten. Yumurta tavuğunda yumurta yemi yedirmeniz lazım. Et tavuğu besliyorsanız, etlik hayvan besliyorsanız etlik yemler yedirmeniz lazım. Ama bunlarda öyle değil. Bir de kaz israfı olmayan bir canlıdır. Başı yenir, ayağı yenir, bağırsağından kokoreç yapılır. Burada tava, yani ev kokoreçi. Burada bunlar meşhurdur. Yani insanlar, buradan giden insanlar daha doğrusu, kışın ararlar. Baş var mı, ayak var mı, bağırsak var mı, ciğeri var mı, taşlığı var mı?
Kazda israf olan şeyleri söyleyeyim size ben. Acı bağırsağı, kursağı, başka da bir şey yok. Yani komple yenilebilen, tüyü bile kullanılıyor yani. Tüyü bile para ediyor. Ben sadece getirirken buraya sürdüm. Bakın gidiyorlar şimdi. Ufak ufak evin yolunu tutma. Evde tepede, yukarıda. Şöyle göstereyim. Bakın orada ağaçlıklar var. Orada ev. Adamlar kendi işlerini kendi görüyor. Sadece getirirken bahçeden çıkarmak için sürüyorsunuz. Ne oluyorsun? Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu çağlarda. Küçükken koruyorsunuz, kolluyorsunuz. Burada da kolladığım şeyleri söyleyeyim size. Kızılşahin'den kolluyorum. Atmacadan kolluyorum ilk dönemler. Zaten tilki şaşmaz. Tilkiden kolluyorsunuz. Belirli bir çağa geldikten sonra bakın Kızılşahin mi atmaca mı? Atmaca görünmez kamerada. Bazen Kızılşahin gelip üstlerinde uçuyor. Yani beni görmese direkt dalacak üzerine. Mesela burada kaya kartalı da var. Kaya kartalı hiç affetmez. Koyun yavrusunu, kuzuyu yerinden kaldıran bir hayvan kaya kartalı. Ama beni gördüğü için, bir de kazlar artık büyüdüğü için ne oluyor? Kazlar bir araya toplanıp benim yanıma geliyorlar. Uçan yırtıcılar da cesaret edemiyor. Bir abonemiz de güzel bir soru yöneltmişti. Kazın erkeğiyle dişisini nasıl ayırt ediyorsunuz diye. Dişiler diğer yine hayvanlarda olduğu gibi kısa vücutlu. Bakın size hemen göstereyim. İnce boyunlu. Narin oluyor genelde kendisi. Şu anda dişi bir kaz arıyorum. Böyle tek yakalayabileceğim, hatta ayırabileceğim. Şöyle. Bakın boyun kısa, boyun ince, bacaklar kısa, vücut küçük. Erkeğe gelelim. Boz kazı geç. Şurada beyaz kazı göstereyim size. Bakın boynu kalın, uzun, ayaklar uzun, gövde geniş. Pek zor değil. Zaten dişiyle erkek yan yana durduğunda hemen anlıyorsunuz ya bu erkekmiş, bu dişiymiş diye. Erkekler daha boyunlu, kafa yapısı daha büyük. Bakın yan yana geldiler. Çekil bakayım. Görüyor musunuz? Yan yana da geldiler böyle. Geç kızım, geç yanına bir çekeyim. Şöyle bakın. Tamam mı? Bu şekilde çok rahatlıkla ayırt edersiniz zaten. Biri küçük, narin hanımefendi, diğeri kaba büyük erkek. Bakın Kızılşahin dedim, Kızılşahin geldi. Gördünüz mü? Bakın. Canlı, kanlı işte. Bunlardan korumanız lazım. Başında olmanız lazım. Bakın şimdi kazlara nasıl kafa kaldırıyorlar bak. Her bir sorumuzu yanıtlayayım fazla uzatmadan. Bir dostumuz sormuş. Kazların cinsine besleme sebebiniz ne? Şimdi ben aslında mastçıyım. Mast beslerim. Çünkü mastın yumurta verimi çok iyi. Et verimi de bakın burada aslında geçen yılın bir kazı var. Göstereyim size. Şu bembeyaz olan var ya bakın. Büyük anaç. Bu geçen yılın kazı. Bu yılın kazı. Aralarında neredeyse hiçbir fark yok. Mastın gelişimi çok iyi. Artı bir de yumurta vereme. Benim için önemli olan o. Zaten kaz yetiştiriciliğine karar vermemin bir sebebi masttır. Boz kaz yumurtluyor. Tamam da mast deli gibi yumurtluyor. Masta biraz baktığınızda var ya, mast yumurtada uçuyor. Ben işte geçen yıl mastları beslemeseydim bu şeye varmazdım. Hani bu karara varmazdım. Böyle bir karar da almazdım. Neden? Her şeyden önce bir canlıya bakıyorsanız verimi önemlidir. Et için bakıyorsanız et verimi, yumurta için bakıyorsanız gerçekten böyledir. Her zaman böyledir. Yumurta verimi çok önemli. Çünkü verdiğiniz emeğin karşılığını almanız lazım. Yumurta verimi ne kadar iyiyse biz de o kadar bereketli bir çıkım sağlarız. Çünkü makineyi doldurmak da önemli. Öyle 100'lük 200'lük bir makine almayacağız biz. Nasip olursa bir kazaya, bir belaya uğramazsak 1000'lik makine alacağız. 1000'lik makine alırken de sezonunda 30 tane yumurtlayan kazı ne yapayım ben? 60 tane yumurtlayan varken. Cevaplamak istediğim sorular bunlardı. Güzel olanlar, iyi olanlar.
Diğer sorulara videoların altında yorum yapıyorum. Zaten kimsenin yorumunu cevapsız bırakmıyorum. Elimden gelenini boş kaldığım müddetçe sizlerle de ilgilenmeye çalışıyorum. Şimdi videonun sonuna şöyle bir şey ekleyelim. Daha güzel olsun. Her şeyden önce kendiniz üretin. Kendiniz üretirseniz, yani üreten olursanız, bunu hem kendiniz üretiyorsunuz. Bir kaz yumurtası bir kaz oluyor. İkincisi, alım maliyetiniz olmuyor. Üçüncüsü, fazlasını dışarıya satıyorsunuz. Cayır cayır isteyen, cayır cayır arayan var. Ben insanlara, artık beni arıyorlar. Ben bunları Instagram'da da paylaşıyorum, kazları. Adamlar 10 5 ayırttılar zaten. Benim bunları toplu vermeme gerek bile kalmadı. Kimseyi aramama gerek bile kalmadı. Emek ederseniz, aslında öncelikle üretirseniz, sonra ürettiğinize sahip çıkarsanız, sonra ürettiğinizi yetiştirip kendinizi de aynı zamanda geliştirirseniz alıcı sizi buluyor. Üretici olduğunuzda. Yani ben isterim ki herkes yapsın. Bunu milyonlarca kişi yaparsa var ya, bu ülke bayram eder. Bu değil, hayvancılığı da yaparsa, büyükbaşı da yaparsa, küçükbaşı da yaparsa. Yani işin açığı, siz ürettiğinizde, siz baktığınızda, siz yetiştirdiğinizde insanlar size muhtaç oluyor. Anlatabiliyor muyum? Siz kimsenin kapısına gitme gereği bile duymuyorsunuz. Ya ben bunu satacağım da acaba satabilir miyim? İnsanlar sizi arayıp buluyor zaten. Ben ilk zamanlarda mesela daha fazla almak isterdim. İmkanım yani daha bu kadar da aslında. Biliyorsunuz ben çıkardığım civcivlerde sattım kaz için. Ne kadar alabiliyorsam son kuruşuna kadar aldım. Bu kadar aldım. Bundan biraz fazlaydı. Bir 40'a kadar zayiatımız oldu. Canımız sağ olsun, hiç problem değil. Ama önemli olan siz baktığınızda, siz yetiştirdiğinizde insanların sizi gelip bulması çok güzel bir şey. Çünkü gıda ölmeyecek bir şey. Gıdanın tüketimi hiçbir zaman bitmez. İnsanlar her zaman üretene, yetiştirene, bakana, piyasaya hakim olana muhtaçtır. Bizim piyasamız bu kadardır. Biz bu kadarına hakimiz ama bizi bile arıyorlar. Yani küçük değil. Küçük de başlasanız emin olun küçük değil. Çünkü insanların sizi araması, sizi bulması, sizden istemesi, bunlar sizi neye teşvik ediyor biliyor musunuz? Ya ben önümüzdeki yıl daha fazla almak istiyorum. Daha fazla yatırım yapmak istiyorum. Bundan ziyade de bu konuşmamı yapmamın sebebi şu: almaktan ziyade sizin de dışarıya mesela gidip, başkalarının kapısına gidip ya ben kaz alacağım, bana kaz satar mısın, verir misin değil de üreten olmanız. Fazla uzatmayayım. Üreten olduktan sonra her şey kendi elinizden çıkacak. Kendi elinizden çıktıktan sonra bu sefer siz hakim olan, siz aranan, siz istenilen adam oluyorsunuz. Aksi takdirde dışarıdan alım yaparak, bu şekilde bakarak yaptığınızda biraz da kendinize zulüm ediyorsunuz. Devamlı dışarıya bağlısınız. O yüzden işte biraz da gelişmek, biraz da cesur olmak, atılgan olmak en iyisi. Dediğim gibi bir sonraki kaz videosunu inşallah Kafkas Üniversitesi'nin kaz ünitesinde yapacağız. Değerli hocalarımızla beraber. Kesinlikle onu tek yapmayacağım. Çünkü bu işe insanların el atmasını istiyorum ve insanlar bana yazdıkça hoşuma gidiyor. Yani insanlar demek ki istiyor, bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek istiyor. O yüzden bir sonraki videoyu size söz veriyorum. Kaz videosunu Kafkas Üniversitesi'nde yapacağım. Fikret hocamla beraber. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Saygılar, selamlar olsun. Sürçülisan ettiysem kusura bakmayın.